Herkese selam, hoş geldiniz. Kolay ve pratik yemek tarifleri kanalımıza. Bugün sizlere nefis bir tepsi böreği yapacağız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Bu böreği yerken su böreği tadını alacaksınız. Su böreği kıvamını alacaksınız. Hemen malzemelerimize de geçiyorum. Beyaz peynirimiz var. 2 adet yumurtamız, susam, çörek otumuz var. Bir tane maden suyu, maydanoz, bir bardak süt, zeytinyağımız ve tereyağımız var. Lütfen adım adım takip edin, adım adım uygulayın. Evinizde de aynı lezzete sahip olacaksınız. Biz çayımızı da bakın demledik. Zaten bunun vazgeçilmezi güzel bir, hoş, tatlı bir çay. Çay nasıl demlenir videomuzda var. Gerçekten mükemmel çayın püf noktalarını anlattık. Hemen böreğimize başlıyoruz. Böreğimizin malzemelerini hazırlamaya başlıyoruz. Maydanozumuzun içerisine beyaz peynirimizi ilave ediyoruz önce. Malzeme biraz bol olursa böreğin de tadı o denli güzel oluyor zaten. Biraz ezerek karıştıracağız. Evet, peynirimiz hazır. Güzel bir şekilde ezdik. Karıştırdık maydanozla. Bu arada tam yağlı bir peynir. Yani böreğin içerisinde su böreği tadını vermesi için sünecek bu peynir. Eriyecek. Hemen diğer sosumuzu hazırlayalım. Sütümüzü öncelikli olarak böyle bir kaba alıyoruz. Bir bardak süt. Eritmiş olduğumuz tereyağını koyuyoruz. Biraz karıştıracağız bunu. Ve bir bardak zeytinyağımız var ama bunun yarısını koyuyoruz şu anda. Yine karıştırıyoruz. Evet, şimdi sodamızı ilave edeceğiz. Şu anda yarım su bardağı kadar ilave ediyoruz içerisine. Yine karıştıracağız. Evet, tepsimizi aldık, fırın tepsimizi. Bu yarım su bardağı zeytinyağımız kaldı biliyorsunuz. Bu yarım su bardağı zeytinyağıyla da tepsimizin altını güzel bir şekilde yağlayacağız hemen. Evet, yufkalarımızı da aldık. 6 adet yufkamız var bu arada. Tepsimizde yağladık. Şimdi yufkalarımızı tepsimizin içerisine koymaya başlıyoruz. Evet, ilk yufkamızı tepsimize koyduk gördüğünüz gibi. Hemen içerisine iç sosu için hazırlamış olduğumuz bu sosumuzu koyuyoruz. Evet, ilk yufkamız koyduk. İkinci yufkayı hemen içerisine koyacağız. Parçalayarak koyduk ikinci yufkayı. Yufkaları parçalamamızdaki amaç da burada kat kat olsun böreğimiz. Amacımız o. Hemen ikinci kata da sosumuzu koyuyoruz. Tereyağlı, sütlü, yumurtalı sosumuzu. Evet, üçüncü katı da yaptık. Üçüncü kattan sonra peynirimizi koyacağız tek sıra halinde. Üçüncü katımıza da hemen sosumuzu ilave ediyoruz. Bu kat aynı zamanda da peyniri koyacağımız kat dostlar. Evet, güzelce yedirdik sosunu. Hemen şimdi peynirimizi, maydanozlu peynirimizi ilave ediyoruz. Tek sıraya koyacağız sadece. 3 kat yufkanın üzerine koyuyoruz peynirimizi de. Biraz dediğim gibi bol kullandık.
Çünkü tam yağlı bir peynir olduğu için bu eriyecekti içerisinde. Ama gerçekten nefis bir tat olacak. Yani izlerken biz acıkmaya başladık. Şu anda buralar yıkılıyor. Evet, şimdi bütün peynirimizi ilave ettik. Evet, peynirlerimizi koyduktan sonra yine sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. Amacımız iyice yumuşak olması. Dışı çıtır, içi yumuşacık bir börek oluyor bu. Biz bunu defalarca yaptık. Gerçekten çayın yanına da mükemmel gidiyor. Şu örnekteki çayımız gibi. Evet, 4. kat yufkamızı koyduk. Sosunu ilave ettik. Şimdi 5. kattayız. Evet, yufkalarımızı dizdik. Hepsini. Şimdi en üst kata da kalan sosumuzu üzerine döküyoruz. Şimdi katlayacağız hemen böreğimizi. Parça parça koyduk. İçi kat kat olsun diye. Yufkayı parçalayarak ilave ettik biliyorsunuz. Şimdi katlamasını da yapalım. Hani isteyen 5 yufkayla da yapabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani tepsinizin derinliğine göre de yapabilirsiniz. Birazcık daha, çok hafif daha ince olur. Bu tercih size kalmış. Şimdi kalan biraz sosumuz var. Bunu yumurtanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar koyacağız. Bu şekilde süreceğiz üzerine. İyice çırpın. Şimdi bir fırça aldık elimize. Fırçayla yumurtamızı böreğimizin en üst tabakasına, katmanı fırça yardımıyla da sürüyoruz hemen. Yedire yedire yapıyoruz. Şimdi son aşamaya geldi. Pişirmeden önce biraz susam atacağız üzerine. Çok az da çörek otu ilave edeceğiz. Her derde deva biliyorsunuz çörek otu da. Hani tercihe göre, istemeyen koymayabilir tabii ki. Bu kadar yeterli. Evet, fırınımızda önceden ısıttık. 200 derecede yaklaşık bir 20 dakika kadar pişireceğiz. Fanda pişireceğiz yalnız. Hemen tepsimizde koyuyoruz fırınımıza. Evet, fırının orta gözüne koyduk. Yaklaşık bir 20 dakika sonra hemen tadına da bakacağız. Evet, böreğimiz pişti diye düşünüyoruz. Bayağı güzel bir şekilde de kabarmış çünkü. Bakın. Şahane gözüküyor. Altını da şöyle bir kontrol edeceğiz hemen. Evet, altı da güzel bir şekilde pişmiş. Hemen çıkartacağız. Böreğimizi şimdi keseceğiz. Tadına da bakacağız hemen. Dışı bakın çıtır çıtır. İçi yumuşacık. Şöyle bir dilimde tadına da bakacağız. Bakalım nasıl olmuş diye. Evet, bir dilim aldık şöyle servis tabağımıza. Bakın dışı çıtır. İçini de şöyle bakın. Peynir ne güzel sünmüş içerisinde. Erimiş. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Hemen ben tadına da bir bakayım. Vallahi nefis duruyor. Yemek için de sabırsızlanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir birlikte tadına da bakalım. Altı da bakın ne güzel kızarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane olmuş dostlar. Gerçekten elimize sağlık. Sizlerin de şimdiden eline sağlık. Birebir yaparsanız böyle güzel çayınızın da yanında mükemmel olacaktır. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olup bildirimleri açarsanız da her hafta yeni yemek tarifleri de karşınızda oluruz. Görüşmek üzere.